Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir model çalışması yapacağız. Daha önce bu modelle bir tulum çalışması yapmıştım. Çok beğeni almıştı fakat birçok arkadaşımız tulumu yapamamıştı. Instagram'dan resim atan arkadaşlarımız da trabzanların üzerine trabzan olarak ördükleri için model maalesef kendini göstermemişti. Şimdi bunun önüne geçebilmek için önce modeli öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üzerindeki modeli de aslında daha önce anlatmıştım ama bir kez daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Önce küçük bir parça üzerinde modelin yapımını öğrendikten sonra tulumunuz üzerinde uygularsanız tulumunuzu örmeniz o kadar kolay olur. Şimdi ufak bir parça üzerinde arkadaşlar modelin yapımını sizlere göstereceğim. Yakın zamanda tulumun yapımını yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Zincir çekerek başladım ve zincir gözeneklerimin içerisine her birine bir tane gelecek şekilde ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ördüm. Arka yüzümde de ikili trabzanlarımın üzerine yine her birine bir tane gelecek şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tıpkı tulumumuzda olduğu gibi arkadaşlar başta ve sonda trabzan ayıracağız ilik düğme kısmı için. Biz tulumumuzda 6'şer tane trabzan ayırmıştık. 6 bu tarafa, 6 diğer tarafa. Şimdi ben küçük parça üzerinde gösterdiğim için 3 tane bu tarafa, 3 tane de diğer tarafa ayıracağım. Şimdi 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Zincirle çıktığım gözeneğin içerisine birinci trabzanımı yapıyorum. Bir yanındakine ikinci. Doluyorum. Bir yanındakine üçüncü. Buralarda model uygulaması yapmayacağız. Burayı bizim ilik düğme kısmımız olarak düşünün. Sıra sonunda 3 tane gözeneğimiz kalana kadar arada modelimizi uygulayacağız. Şimdi 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğin altındaki trabzana arkasındaki boşluktan giriyorum. Tığım bakın ön tarafta arkadaşlar. Ve her defasında 2 tanesinden çıkarak bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğin altındaki trabzanın arkasındaki boşluktan tığım ön tarafta giriyorum. Her defasında 2 tanesinin içerisinden çıkarak bir ön diş trabzan daha yapıyorum. Şimdi bir tane ikili trabzan, bir tane ön diş trabzan, bir tane ikili trabzan, bir tane ön diş trabzan olarak devam edeceğim. Başlangıçta arkadaşlar kenardan sonra modelimize geçtiğimizde bir sırada 2 tane ön diş trabzan yapılacak. Bir sonraki sırada bir tane ön diş trabzan yapılacak. Şimdi doladım. Bir yandaki gözeneğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğin altındaki ikili trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Her defasında 2 tanesinin içerisinden çıkarak bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir yandaki gözeneğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğin altındaki trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Ve bir tane ön diş trabzan yapıyorum. İkili trabzanlarımızı sık iğne gözeneğimizin içerisine yapıyoruz. Ön diş trabzanlarımızda bir alt sıradaki ikili trabzanın herhangi bir yerine batmadan arkasındaki boşluktan girerek yapıyoruz. Şimdi doluyorum. Bir yandaki gözeneğimin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğimin altındaki trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Her defasında 2 tanesinden çıkarak bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir yandakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğin altındaki trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Her defasında 2 tanesinden çıkarak bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir yana bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sayalım kaç tane gözeneğimiz kalmış. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane gözeneğimiz kaldı. Sondaki 3 tanesine ikili trabzan yapacağız. İlik düğme kısmımızdı burası bizim. Burada kalan 2 tane gözeneğimize de burada modelimizi biliyorsunuz 2 tane ön diş trabzan yaparak başlatmıştık. Ve ön diş trabzan yaparak bitireceğiz. Şimdi burayı da yine 2 tane ön diş trabzan yapacağız. 2 kere doladım. Bir yandaki gözeneğin altındaki trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Her defasında 2 tanesinin içerisinden çıkarak bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Bir yandaki gözeneğin altındaki trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Her defasında 2 tanesinin içerisinden çıkarak bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Doluyorum. Sonda kalan 3 tane gözeneğime de her birine bir tane gelecek şekilde ikili trabzan yapıyorum.
Tulumumuzu örerken birinci model sıramızdaki kurulumumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir tane zincirle dönüyorum. Ve her bir gözeneğimin içerisine bir tane gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Arka sıralarımızda yapacağımız tek işlem bu. Her bir gözeneğin içerisine bir tane gelecek şekilde sık iğne yaparak arka sıralarımızı tamamlayacağız. Modelimiz iki kurulumdan oluşuyor arkadaşlar. Az önce ön yüzümüzde ilk kurulumumuzu yaptık. Şimdi iki tane zincirle yukarı çıkıyorum ve ön yüzüme dönüyorum. Şimdi ikinci kurulumumuzu yapacağız. Doluyorum. Zincirle çıktığım gözeneğin içerisine, bakın aynı gözeneğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenarda 3 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyordu ilik düğme kısmımız için. Birincisini yaptım. Zincirimizi saymıyoruz arkadaşlar. Doluyorum. Bir yandakine İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Bir yandakine üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi modelimle devam edeceğim. Bu ikinci sıramızda kaydırma işlemi yapacağımız için önce bir tane ön diş trabzan yapacağız. Daha sonra bir tane ikili trabzanla başlayacağız. Bir alt sırada 3 tane ikili trabzanımızın yanında 2 tane ön diş trabzanımız vardı. Başlangıç her zaman bir tane ön diş trabzan olacak arkadaşlar. Şimdi 2 kere doluyorum. Alttaki ön diş trabzanımın arkasındaki boşluktan girerek bir ön diş trabzan yapıyorum üzerine yine. Doluyorum. Bir yandakine bir alt sırada bir ön diş trabzan daha yapmıştık. Kaydırmak için bu defa bu ön diş trabzanımızın üzerindeki gözeneğe bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Doladım. Ön diş trabzanımın üzerindeki sık iğne gözeneğinin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Az önce mavi ip bitmişti arkadaşlar. İp takmıştım. Onu da mint rengi takmışım. Mavi sandım. Gözler yaşlılıktan iyice gitmiş. Neyse, kenardaki 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra alt sıradaki ön diş trabzanımızın üzerine bir tane ön diş trabzan daha yaptık. İkincide de alttaki ön diş trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi modelimizle devam ediyoruz. Sadece başlangıçlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerini zaten aynı şekilde yapacağız. 2 kere doladım. Bir yandaki gözeneğimin içerisine değil, bir altındaki, bakın arada duruyor, ikili trabzanımın arkasındaki boşluktan giriyorum. Bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Instagram'da tulumlarının fotoğrafını atan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunun hata yaptığı yer burası. İkili trabzan üzerine ikili trabzan yapmışlar. Ön diş trabzan üzerine ön diş trabzan yapmışlar. Şimdi biz bu ikinci kurulumdaki kaydırma işlemini bunlar üst üste gelmesin diye yapıyoruz arkadaşlar. Siz muhtemelen ya baştaki kurulumu yanlış yapıyorsunuz ya da arka sıradaki sık iğneleri dönerken gözenek atlıyorsunuz. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi 2 kere doladım. Bakın bir altta ikili trabzanım var. Arkasındaki boşluktan girerek üzerine bir tane ön diş trabzan yapıyorum. İkili trabzan üzerine ön diş trabzan, ön diş trabzan üzerine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde tamamlayacağız sıramızı. 2 kere doladım. Alt sıradaki ikili trabzanımın arkasındaki boşluktan giriyorum ve bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın bir alt sıradaki ön diş trabzanımın üzerindeki gözeneğe batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ön diş trabzan, bir tane ikili trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonlarında da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın sondaki 3 tane gözeneğimize ikili trabzanımızı yapacağız. Şimdi 2 kere doladım. Alttaki ikili trabzanın arkasındaki boşluktan giriyorum. Bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın burada sonda 2 tane ön diş trabzanım kaldı. Sıra başında yaptığım gibi ikincisine bir tane ikili trabzan yapacağım. 2 kere doluyorum. Sıra sonundakine de yine bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Ve sondaki 3 tane ikili trabzanımın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci model sıramızda tamamladık. Artık bu iki model sırasında yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. Biz yine de iki model sırası daha yapalım arkadaşlar. Çünkü örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız var aramızda.
daha iyi anlayabilmeleri için aynı işlemleri uygulayarak 2 model sırası daha örelim. Şimdi sıra sonuna kadar gözeneklerimizin her birine bir tane gelecek şekilde arka sıramızı sık iğnelerle örelim. Örgümüzün ön yüzünde tekrar model uygulamamızı yapalım. İki tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bu model sıramızda da ilk sıramızda yaptıklarımızı yapacağız. Zincirle çıktığım gözeneğimin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Yanındakine bir tane daha. Bir yanındakine üçüncü ikili trabzanımı da yaptım. Kenar trabzanlarımı tamamladım. Şimdi arkadaşlar 2 kere doluyorum. İlki dediğim gibi her zaman ön diş trabzan. 3 kere de çıktım, ön diş trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 2 kere doluyorum. Biliyorsunuz birinci sıramızda 2 tane yan yana ön diş trabzan yapmıştık. 2 kere doladım. Bir alt sıradaki ikili trabzanımın arkasındaki boşluktan girerek bir ön diş trabzan daha yapıyorum. Ve artık modelimle devam edeceğim. Alt sırada herhangi bir gözenek atlamadığım için bakın bir tane ön diş trabzan, bir tane ikili trabzan, bir tane ön diş trabzan, bir tane ikili trabzan olarak devam ediyor burası. Üzerine de bakın yine aynı şekilde ön diş trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan gelecek şekilde gözeneklerimi atlamadan modelimi uygulayacağım. İkili trabzanlarımın üzerine ön diş trabzan, ön diş trabzanlarımın üzerine de ikili trabzan olarak modelimin ilk sırasını tamamlayacağım. Şimdi şunu çıkarayım arkadaşlar. Bakın sıra sonunda 5 tane gözeneğim kaldı. Sıra başında olduğu gibi kenardaki 3 tane ikili trabzanımızdan sonra 2 tane ön diş trabzan yapacağız. 2 kere doluyorum. Bakın 5 tane gözeneğim var. 3 tanesine ikili trabzan yapacağım. 2 tanesine de ön diş trabzan yapacağım. 2 kere doladım. İkili trabzanımın arkasındaki boşluktan girerek bir tane ön diş trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Sondaki ön diş trabzanımın arkasındaki boşluktan girerek bir ön diş trabzan daha yapıyorum. Ve kenardaki 3 tane ikili trabzanımı yaparak ön yüzümü tamamlıyorum. Bir tane zincirle dönüyorum. Şimdi yine her bir gözeneğe bir tane gelecek şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Şimdi sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzümüzde tekrar modelimizi uygulayalım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Şimdi 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum ve dönüyorum. Yine kenardaki 3 tane ikili trabzanımı yapacağım. Zincirle çıktığım gözeneğin içerisine, aynı gözeneğin içerisine ilk trabzanımı yapıyorum. Bir yandakine ikincisine doluyorum. Bir yandakine üçüncüsünü. Şimdi modelimle devam edeceğim. İkinci sırada ne yaptıysak arkadaşlar bu sıramızda da aynı işlemleri yapacağız. Bakın bir alt sırada 2 tane yan yana ön diş trabzanımız var. 2 kere doluyorum. İlki her zaman ön diş trabzan olacak. Alttaki ön diş trabzanımın arkasındaki boşluktan girdim ve bir tane ön diş trabzan yaptım. Doluyorum. Bir alt sırada yan yana 2 tane ön diş trabzan yaptığım için bir üst sırada bir tane ön diş trabzan, bir tane alt sıradaki ön diş trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Kaydırma işlemi yaptığım için artık modelimle devam ediyorum. 2 kere doladım. Bir tane ön diş trabzan. Yalnız bakın dikkat edin, altında bir tane ikili trabzan var. Eğer kurulumu doğru yaptıysanız bu şekilde sorun yaşamadan devam edeceksiniz. Şimdi bir yana ön diş trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. İkili trabzanlarımın üzerine ön diş trabzan. Ön diş trabzanlarımın üzerine de ikili trabzan olarak. Çok kolay arkadaşlar ama işte bazı arkadaşlarımız neden yapamadı gerçekten anlayamadım.
Dediğim gibi muhtemelen kurulumu yanlış yaptılar ya da gözenek atladılar. Ama sorumlu da beni ilan ettiler. O da ayrı bir şey. Ne biçim anlatıyorsun diyorlar. Ya nasıl anlatayım arkadaşlar? Ön diş trabzan üzerine ikili trabzan gelecek diyorum. İkili trabzan üzerine de ön diş trabzan gelecek diyorum. Yani tulumu bitirmişler. Hatayı yeni fark etmişler. Ya örerken hiç mi bakmadınız arkadaşlar tamamını bitirene kadar? Sıra sonunda 5 tane gözeneğim kaldı. Şimdi yine sıra başındaki gibi yapacağız arkadaşlar. Kenardaki 3 tane ikili trabzandan sonra bir tane ön diş trabzanımız, bir tane normal trabzanımız var. Buradaki 3 tane trabzanımızı trabzan olarak öreceğiz. Bir tane ön diş yapacağız, bir tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi doluyorum. Ön diş trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Son ön diş trabzanımın arkasındaki boşluktan girerek bir ön diş trabzan daha yapıyorum. Sıra sonundaki 3 tane gözeneğime 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim çok ince arkadaşlar. Umarım ne yaptığım belli oluyordur. Evet arkadaşlar, iki model sırasında yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayarak iki model sırası daha ördük. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızda birinci sırada yaptıklarımızı, bir sonraki sırada ikinci sırada yaptıklarımızı ve 1 2 1 2 olarak aynı şekilde ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ikili trabzan üzerine ön diş trabzan denk geliyor. Ön diş trabzan üzerine de ikili trabzan denk geliyor. Tabi kurulumu düzgün yaptığınız sürece. Şimdi bir üst sırayı örerken alt sıraya da bir bakın arkadaşlar. İkili trabzan üzerine ne yapıyorsunuz? Ön diş trabzanın altında ne var? Yani eğer alt alta geliyorsa ikili trabzanlar ya da ön diş trabzanlar bir yerde bir hata var demektir. Ya kurulumu düzgün yapmadınız ya da bir tane gözenek atladınız. Hatanızı düzeltmeden lütfen tulumunuzu örüp bitirmeyin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınıza, eleştirilerinize, önerilerinize, her şeyinize açığım arkadaşlar. Sadece lütfen hakaret içerikli mesajlar atmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.